Yıl 1890. Yer Washington, Amerika Birleşik Devletleri. Şehir sıcak, bunaltıcı ve kaotik. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu dev bir kağıt dağının altında eziliyor. 10 yıl önce yapılan 1880 nüfus sayımının sonuçlarını hesaplamak tam 8 yıl sürmüştü. Şimdi nüfus %30 artmış, Avrupa'dan göçmen akını doruk noktasında ve büronun masalarında binlerce katip sabahtan geceye kağıt destelerini elle sayıyor. Matematiksel bir kehanet ortaya atılmıştı. Eğer aynı yöntemle devam edilirse 1890 sayımının sonuçları ancak 1900 sayımından sonra tamamlanacaktı. Yani devlet vatandaşların saymayı bitiremeden bir sonraki sayım başlayacaktı. Bu modern bürokrasinin tıkanma noktasıydı. İşte tam bu noktada 30 yaşında Almanya göçmeni bir ailenin oğlu Kolombiya Üniversitesi'nden mühendislik diploması almış, sessiz ama inatçı bir mucit ortaya çıkıyor. Herman Hollerith. Hollerith 1882'den beri nüfus soyum bürosunda gördüğü bu kaostan yola çıkarak bir fikir geliştirmişti. İlhamını trenlerde biletlerin delinmesinden aldığı rivayet ediliyor. Bir karton kart üzerindeki belirli noktalara delikler açılacak, her delik bir bilgiyi temsil edecek. Yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, doğum yeri gibi bilgiler. Sonra bu kartlar elektrikli bir makineden geçirilecek ve iğneler deliklere temas ettiğinde elektrik devresi kapanacak. Böylece makine otomatik olarak veriyi sayacaktı. Buna elektrikli tablolama sistemi adını verdiler. Kulağa basit geliyor olabilir ama unutmayın, yıl 1890. Elektrik bile henüz yaygınlaşmamış, Edison ve Tesla akım savaşlarını sürdürüyor ve dünya henüz ilk otomobili bile yeni görmeye başlıyor. Hollerith'in makinesi 1890 nüfus sayımında devreye sokuldu. Sonuçlar şok ediciydi. 58 yıl sürecek hesaplamalar bu makinelerle yaklaşık bir yılda tamamlandı. Amerikan nüfusu 62.979.766 olarak kayıt altına alındı. Nüfus Sayım Bürosu tahmini $100.000 tasarruf ettiğini açıkladı ki bu o dönemin parasıyla ciddi bir rakam. Hollerith bir gecede Amerikan bürokrasisinin kurtarıcısı oldu. Makinelerini sadece satmadı, aynı zamanda kiraladı. Kartları sadece kendisi üretiyor, bakımı sadece kendi teknisyenleri yapıyordu. Bu bir iş modeli dahiliydi. Müşteri makineyi alsa bile sürekli bağımlı kalıyordu. Bugün SaaS yani hizmet olarak yazılım dediğimiz modelin en ilkel ama en zekice prototipi aslında o zaman atılmış oldu. Hollerith, Tabulating Machine Company adıyla kendi şirketi kurdu ve dünya genelinde iş aramaya, daha doğrusu müşteri aramaya başladı. Avusturya, Kanada, Rusya, hatta Osmanlı İmparatorluğu bile potansiyel müşteri listesindeydi. Ancak Hollerith iyi bir mucitti ama iyi bir işletmeci değildi. Devletle sözleşme yenileme müzakerelerinde sertleşti, fiyatlarını aşırı yükseltti ve 1905'te Amerikan Nüfus Sayım Bürosu onun makinelerini terk edip kendi mekanik sistemini geliştirmeye başladı. Hollerith en büyük müşterisini kendi elleriyle kaybetmişti. Şirket değer kaybetti, Hollerith de artık yoruldu. Yıl 1911, 16 Haziran. Wall Street'in gürültülü koridorlarında tröstlerin babası lakaplı finansçı Charles Renlet Flint hayatının son büyük birleşmesini gerçekleştirdi. Flint 4 farklı şirketi tek çatı altında topladı. Hollerith'in kurduğu Tabulating Machine Company, International Time Recording Company ki fabrika giriş çıkış saatlerini kaydeden bir şirket, Computing Scale Company of America, tartı ve ölçüm cihazları üreticisi ve Bundy Manufacturing Company. Yeni şirketin adı neredeyse komik derecede uzun ve sıkıcı. Computing Tabulating Recording Company, yani kısaca CTR. Bu kurulan şirketin 1300 çalışanı var, dağınık fabrikaları var ama net bir vizyonu yoktu. Hollerith danışman mühendisi olarak kaldı ama gücünü kaybetmişti. Flint yönetim kurulundan izliyordu. Şirkete gerçek bir lider lazımdı. O lider 1914 yılında kapıdan içeri girdiğinde 40 yaşındaydı ve ardında tartışmalı bir geçmiş bırakmıştı. Thomas John Watson Sr. National Cash Register yani NCR şirketinin en agresif satıcısıydı. Öyle agresif ki 1913'te NCR yöneticileriyle birlikte tekelcilik yasalarını ihlalden mahkum edilmişti. Mahkumiyeti temizle bozulacaktı ama leke kalmıştı. Flint, Watson'ın bu karanlık geçmişine rağmen hatta belki tam da bu yüzden onu işe aldı. Çünkü Watson bir şey satmasını, bir organizasyonu yönetmesini ve insanları motive etmesini bilen nadir adamlardan biriydi. Watson CTR'ye geldiğinde ilk yaptığı şey şirkete bir ruh vermek oldu. Masasına tek bir kelimeden oluşan bir tabela koydu. Think, yani düşün. Bu kelime CTR'nin ve sonra IBM'in DNA'sına işlendi. Watson satıcılarına takım elbise giydirdi. Onlara aylık maaş garantisi verdi. Garip gelebilir. O dönemde satıcılar sadece komisyonla çalışıyordu. Şirket şarkıları besteletti ve çalışanlarına CTR ailesi kavramını aşıladı. Bazıları buna kült diyecekti, bazıları sadakat. Ama sonuç tartışılmazdı. Watson, dağınık bir küçük şirketler grubunu disiplinli ve hırslı bir satış makinesine dönüştürdü. Yıl 1924. Watson şirketin adını değiştirdi. Computing Tabulating Recording Company artık International Business Machines Corporation olacaktı. IBM, Uluslararası İş Makineleri adı, küçük bir Amerikan şirketine dev bir hırs yüklüyordu. Tartı makineleri ve saat kayıt cihazları Watson'ın pek ilgisini çekmiyordu. O, Hollerith'in delikli kart teknolojisine bir imparatorluk görüyordu ve haklıydı da. 1928'de IBM
80 sütunlu standart delikli kartı piyasaya sürdü. Bu kart dünya genelinde veri işlemenin fiili standardı haline geldi. Bankalar, sigorta şirketleri, demiryolları, devlet kurumları hepsi IBM kartlarını ve makinelerini kullanmaya başladı. Watson, Polaroid'in kiralama modelini mükemmelleştirdi. Makineleri artık satmıyordu. Sadece kiralıyordu. Kartları yalnızca IBM üretiyordu. Bakımı yalnızca IBM teknisyenleri tarafından yapılıyordu. Bu üçlü kilit müşteriyi IBM ekosistemine geri dönülmez biçimde bağlıyordu. Yıl 1930. IBM Amerika'nın en güçlü veri işleme şirketi haline geldi. Büyük buhran bile Watson'ı yavaşlatamadı. Diğer şirketler küçülürken Watson üretimi arttırdı ve stok biriktirdi. Çünkü 1935'te sosyal güvenlik yasasının çıkacağını öngörüyorlardı ve haklı çıktılar. Roosevelt yönetimi 26 milyon Amerikalı'nın istihdam kayıtlarını tutmak için devasa bir veri işleme altyapısına ihtiyaç duyduğunda hazır olan tek şirket IBM'di. Bu tarihin en büyük veri işleme sözleşmelerinden biriydi ve IBM'i tartışmasız lider konuma taşıdı. Watson ve hesap makinesi şirketini bilginin kendisini kontrol eden bir güce dönüştürmüştü. Ancak Watson'ın hırsı sınır tanımıyordu. IBM sadece Amerika'da değil, dünya geneline genişliyordu. Avrupa'da, Asya'da, Latin Amerika'da şubeler açıyordu ve 1933 yılında Almanya'da yeni bir müşteri belirdi. Bu müşteri veri işlemenin gücünü Watson'dan bile iyi anlamıştı. Çünkü bu müşterinin amacı vatandaşlarını saymak değil, onları sınıflandırmaktı. Bu müşterinin adı dünya tarihini kana bulayacak bir rejimdi. Yıl 1933, 30 Ocak, yer Berlin. Adolf Hitler Almanya şansölyesi olarak yemin etti. Sokaklarda meşaleli yürüyüşler, kırık camlar ve korku. Yeni rejimin ilk ihtiyacı silah ya da tank değildi. İlk ihtiyacı bilgiydi. Hitler'in kafasında tek bir soru vardı. Almanya'da tam olarak kaç Yahudi var ve neredeler? Bu sorunun cevabını bulmak için kapı kapı dolaşacak, isimleri, adresleri, meslekleri, banka hesaplarını, hatta kan bağlarını nesiller boyu geriye doğru izleyecek devasa bir nüfus sayımı gerekiyordu. Elle yapılsa yıllar alırdı. Ama 1933 Almanya'sında bu işi haftalar içinde yapabilecek bir teknoloji zaten mevcuttu. Ve bu teknolojinin sahibi Atlas Okyanusu'nun diğer yakasındaki New York'taki ofisinden dünyayı izleyen Thomas Watson'dı. IBM'in Almanya'daki yan kuruluşu Dehomag, yani Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft, aslında 1910'lardan beri faaliyet gösteren IBM'in en karlı Avrupa operasyonlarından biriydi. Dehomag, Hollerith'in delikli kart makinelerini Alman sanayisine ve bürokrasisine satıyor, daha doğrusu kiralıyordu. Hitler iktidara geldiğinde Dehomag'ın başında Willy Heidinger adında Nazi Partisi'ne sempatiyle bakan bir yönetici vardı. Araştırmacı gazeteci Edwin Blake'in 2001 yılında yayınladığı ve New York Times'te en çok satanlar listesine giren IBM ve Holocaust adlı kitabına göre Heidinger yeni rejimle hemen temas kurdu ve IBM'in makinelerini Nazilerin hizmetine sunmaya hazır olduğunu açıkça ifade etti. Blake'in 5 yıl süren 7 ülkede 100'den fazla araştırmacı ile yürüttüğü arşiv çalışmasına dayanan iddiasına göre bu temas tek taraflı da değildi. Watson, Almanya'daki gelişmeleri New York'tan bizzat kendisi yönetiyordu. İlk adım 1933 nüfus sayımıydı. Ancak bu sıradan bir sayım değildi. Dehomag mühendisleri Nazi yönetiminin talepleri doğrultusunda özel delikli kartlar tasarladı. Bu kartlarda sadece yaş, cinsiyet ve meslek değil, din ve soy bilgisi de kodlanıyordu. Her bir kart bir insanın dijital kimliğiydi. Kartlar IBM makinelerinden geçirildiğinde rejim Almanya'sındaki Yahudi nüfusunun tam bir haritası elde ediliyordu. Kim nerede yaşıyor, ne iş yapıyor, ne kadar mülkü var, kiminle evli. Edwin Blake'in belgelerine göre her kart seti Nazilerin spesifik ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştı. Toplama kamplarında ise kodlama sistemi insanı ürpertecek bir soğukkanlılıkla çalışıyordu. İddialara göre mahkum kartlarındaki 6 kodu Yahudi tutukluyor, 8 kodu ise gaz odasına gönderilenleri ifade ediyordu. Peki en tepedeki Thomas Watson bunları biliyor muydu? Bu yıllardır ve hala tartışılan konulardan biri. Gazeteci Edwin Blake'in tezi çok net. Watson, Dehomag'ın faaliyetlerini New York'tan mikro düzeyde yönetiyordu. IBM'in iş modeli bunu zorunlu kılıyordu. Çünkü makineler satılmıyor, kiralanıyordu. Her makine IBM mülküydü. Bakımını IBM teknisyenleri yapıyordu ve en kritik nokta, milyarlarca adet tüketilen delikli kartların tek tedarikçisi IBM'di. Bu kartların her partisi müşterinin ihtiyacına göre özel olarak üretiliyordu. Yani Blake'e göre IBM sadece makine kiralayan pasif bir tedarikçi değil, Nazi bürokrasisinin teknik altyapısını aktif olarak inşa eden bir ortaktı. Diğer taraftan bazı akademisyenler Blake'in tezinin abartılı olduğunu, Watson'ın Almanya'daki operasyonların detaylarından haberdar olma derecesinin tartışmalı olduğunu ve dönemin birçok Amerikan şirketinin Nazi Almanya'sı ile ticaret yaptığını vurguluyor. Tartışmasız olan şu: IBM teknolojisi Nazi Almanya'sında sistematik olarak kullanıldı ve bu kullanım IBM'in bilgisi dahilindeydi. Yıl 1937. Watson, Uluslararası Ticaret Odası'nın Berlin'deki toplantısına katıldığında
Adolf Hitler'in elinden Alman Kartalı'nın nişanını kabul etti. Bu madalya Nazi rejiminin yabancı iş insanlarına verdiği en yüksek onurdu. Watson madalyayı gururla taktı. New York Times bile bunu haber yaptı. Ancak 1940'a gelindiğinde Avrupa'da savaş çoktan başlamıştı. Nazi zulmü artık Amerikan gazetelerin manşetlerinden düşmüyordu ve kamuoyu baskısı dayanılmaz hale gelmişti. Watson madalyayı iade etti. Hitler madalyanın geri gönderilmesine öfkelendi ve Dehomag'ı Almanya'dan çıkarmayı düşündü. Ancak IBM makinelerine olan bağımlılık o kadar derinleşmişti ki rejim bu fikri çabucak bir kenara bıraktı. Savaş yıllarında durum daha da karmaşıklaştı. Amerika 1941'de savaşa girdiğinde Amerikan şirketlerinin düşman ülkelerdeki varlıkları teorik olarak dondurulmalıydı. Ancak Nazi rejimi müttefik ülkelerin Almanya'daki yatırımlarına, özellikle Polonya ve Sovyet mülklerine uyguladığı sert el koyma politikasını batılı şirketlere aynı şiddette uygulamadı. IBM'in Dehomag üzerindeki mülkiyet bağı savaş boyunca karmaşık kurumsal yapılar ve İsviçre üzerinden dolaylı yollarla korundu. Savaşın sonunda ortaya çıkan tablo dehşet vericiydi. Hemen hemen her toplama kampında bir IBM müşteri birimi mevcuttu. Bu birimler kimi zaman tablolama makineleriyle, kimi zaman sadece kart düzenleyicileriyle çalışıyordu. Kampların kayıtlarında elle ya da damgayla basılmış Hollerith ile işlendiği ibaresi bulunuyordu. Getto nüfus kayıtları, zorla çalıştırılma programlarında beceri iş eşleştirmeleri, tren tarifelerinin düzenlenmesi ve toplama kamplarındaki merkezi veri işleme hep bu delikli kart altyapısına dayanıyordu. IBM'in Nazi Almanya'sına sattığı şey silah ya da patlayıcı değildi, bilgiydi. Daha doğrusu bilgiyi organize etme, sınıflandırma ve eyleme dönüştürme kapasitesiydi. Teknoloji kendi başına ne iyi ne kötüydü ama onu kimin ne amaçla kullandığı tarihin seyrini değiştirmişti. IBM savaş sonrasında bu karanlık sayfayı hızla arşivlere gömdü. Thomas Watson savaş sonrası Amerika'sında bir kahraman gibi karşılandı. IBM Amerikan ordusuna savaş sırasında sağladığı hesaplama makineleri ve mühendislik desteğiyle övündü. Dehomag hikayesi ise onlarca yıl boyunca şirket tarihinin dipnotlarında bırakıldı. Yıl 1943, yer New York. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında IBM'in fabrikalarında mühendisler gece gündüz demeden çalışıyor. Üretim hatlarından artık delikli kart makineleri değil, Amerikan ordusunun ihtiyaç duyduğu özel hesaplama cihazları, otomatik tüfek parçaları ve bombardıman nişangahları çıkıyor. Savaş, IBM bir büro makineleri şirketinden stratejik bir savunma tedarikçisine dönüştürmüştü. Ancak asıl dönüşüm fabrikanın arka odalarında sessizce filizleniyordu. Harvard Üniversitesi'nden matematikçi Howard Aiken ile IBM mühendisleri devasa bir elektromekanik hesaplama makinesi üzerinde çalışıyordu. Harvard Mark I. 15 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında bu canavar saniyede 3 toplama işlemi yapabiliyordu. Bugünün standartlarıyla gülünç geliyor olabilir. O günün standartları ise mucize. Mark I tam anlamıyla bir bilgisayar değildi. Ama bilgisayar çağının kapı eşiğindeki son adımdı. IBM bu projeyle elektroniğin gücünü ilk kez tatmıştı ve Watson ailesinin genç kuşağı bu tadı bir daha unutamayacaktı. Thomas Watson Sr. artık yaşlanıyordu. 1952'de 38 yaşındaki oğlu Thomas Watson Jr. şirketin başına geçti. Baba Watson delikli kartların adamıydı. Oğul Watson ise elektronik bilgisayarın geleceğini görüyordu. Bu geçiş sadece bir nesil değişimi değil, bir zihniyet devrimiydi. Watson Jr. babasının aksine IBM'in geleceğin artık kartonlarda değil, elektronik devrelerde olduğunu inanıyordu ve haklıydı da. 1950'lerin başında bilgisayar pazarı henüz emekleme aşamasındaydı. Remington Rand şirketinin ürettiği Univac, yani tarihin ilk ticari bilgisayarı, 1952 başkanlık seçimlerinde Eisenhower'ın zaferini doğru tahmin ederek ulusal manşetlere çıkmıştı. IBM bu alanda geride kalmıştı ve Watson Jr. bunu bir utanç olarak görüyordu. Watson, IBM'i topyekün elektronik bilgisayar üretimine yönlendirdi. 1952'de IBM 701 şirketin ilk ticari bilimsel bilgisayar olarak piyasaya çıktı. Ardından 1954'te IBM 650 geldi. 650 nispeten küçük, ucuz ve kullanımı kolay bir bilgisayardı ve kısa sürede dünyanın en çok satan bilgisayarı oldu. 1950'lerin sonuna gelindiğinde dünya pazarının %70'ini, Amerikan pazarının ise %80'ini IBM kontrol ediyordu. Ancak bu hakimiyet kendi içinde tehlikeli bir çelişki barındırıyordu. IBM'in 5 farklı bilgisayar ürün hattı vardı ve bu hatların hiçbiri birbiriyle uyumlu değildi. Bir müşteri IBM 1401 için yazdırdığı yazılımı IBM 7090'da çalıştıramıyordu. Her yeni bilgisayar aldığında yazılımlarını sıfırdan yazdırmak zorundaydı. Bu müşteriler için bir kabus, IBM için ise giderek sürdürülemez hale gelen bir maliyet yüküydü. 5 farklı ürün hattı, 5 farklı mühendislik ekibi, 5 farklı üretim süreci demekti. IBM kendi başarısının ağırlığı altında ezilmek üzereydi. Yıl 1961, yer New York, IBM Genel Merkezi. Watson Jr. şirketin en üst düzey mühendislerini ve yöneticilerini bir araya topladı. Masadaki dosyanın adı basitti ama içeriği devrimciydi. Tek bir bilgisayar ailesi. Farklı güç ve fiyat seviyelerine
modeller ama hepsi aynı mimariyi, aynı yazılımı, aynı çevre bilimlerini kullanan uyumlu bir aile. Bir müşteri en küçük modeli alıp işi büyüdüğünde en büyük modele geçtiğinde yazılımların çöpe atması gerekmeyecekti. Bu fikir kağıt üzerinde harika görünüyordu. Pratikte ise IBM'in o güne kadar ürettiği her şeyi çöpe atması anlamına geliyordu. Her şeyi. 5 ürün hattının tamamı emekliye sevk edilecek, yerlerine sıfırdan tasarlanmış tek bir mimari gelecekti. Bu, kendi ellerinizle kendi imparatorluğunuzu yakıp küller üzerine yeniden inşa etmek demekti. Projenin baş mimarı Jill Amdahl adında parlak ama inatçı bir mühendisti. Amdahl, daha önce IBM 704 ana bilgisayarını tasarlamıştı. Proje lideri ise Fred Brooks'tu. Bilgisayar mimarisi terimini icat eden adam. Bob Evans ve Erich Bloch da ekibin kilit isimleri arasındaydı. Bu üçlü daha sonra bu çalışmaları için ilk ulusal teknoloji madalyasını alacaklardı. Ancak projenin önündeki engeller devasaydı. Yeni sistemin temelini oluşturacak teknoloji, geleneksel transistörlerden daha ileride olan Solid Logic teknoloji, yani bir tür erken dönem entegre teknolojisiydi. IBM'in bunu sıfırdan geliştirmesi, üretim hatlarını kurması ve milyonlarca adet üretmesi gerekiyordu. Proje bütçesi hızla kabardı. IBM'in 1962 yılındaki toplam geliri 2,5 milyar dolardı. System 360 projesi ise 4 yıl içinde 5 milyar dolara mal olacaktı. Bu şirketin 2 yıllık cirosuna tam tamına eşdeğer bir rakamdı. Watson Jr. hayatının en büyük kararıyla yüz yüzeydi. İş dünyası tarihçileri bunu "You bet your company" şirketini bahse koyuyorsun anı olarak adlandırıyorlar. Eğer System 360 başarısız olursa IBM batabilirdi. 5 ürün hattını kaybetmiş, yerine hiçbir şey koyamamış bir dev piyasada tutunamazdı. Watson Jr. bu bahsi kabul etti. Üretim süreci tam bir kaosa döndü. Arthur Watson, Thomas Jr.'ın erkek kardeşi, üretim operasyonlarının başındaydı ve durumu kontrol edemiyordu. Komponent üretimi gecikiyor, kalite sorunları baş gösteriyor, takvim gittikçe kayıyordu. Watson Jr. kardeşini görevden alarak yerine 4 kıdemli yöneticiyi atadı. Şirket içinde bunlara 4 süvari deniyordu. Bu 4 adam fabrikalara adeta savaş disiplini getirdi. Gece vardiyaları uzadı, kalite kontrolü sıkılaştırıldı, tedarik zincirleri yeniden yapılandırıldı. Yıl 1964, 7 Nisan. IBM 165 şehirde 100 binden fazla kişiye eş zamanlı olarak System 360 tanıttı. 6 farklı bilgisayar modeli, 44 yeni çevre birimi, toplam 150 ürün. Hepsinin ortak özelliği aynı yazılım, aynı mimari, tam uyumluluk. System 360 adı pusulanın 360 derecesinden geliyordu. Çünkü bu sistem her yöne, her ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmıştı. Bilimsel hesaplamada yapabilirdiniz, ticari veri işlemede. Küçük bir üniversite laboratuvarına da kurulabilirdi, Pentagon'un devasa veri merkezine de. Lansman günü New York'tan özel bir tren kaldırıldı. Basın mensupları fabrikayı gezdiler ve System 360 ilk ayında 1000'den fazla sipariş aldı. Bu tahminlerin çok üzerindeydi. System 360'ın gerçek devrimci yeniliği donanımdan çok bir kavramsal kırılmaydı. Bu sistem bilgisayar tarihinde ilk kez platform kavramını ortaya koydu. Artık bilgisayar tek başına bir makine değil, üzerine yazılım, çevre birimleri ve çözümler inşa edilen bir ekosistemdi. Bugün Apple'ın iPhone'u, Google'ın Android'i ya da Amazon'un cloud sistemi için kullandığımız platform iş modelinin kökeni 1964'te atıldı. IBM System 360 8 bitlik byte'ı evrensel endüstri standardı haline getirdi ve bu temel yapı 60 yılı aşkın süredir de korunuyor. Kumar işe yaramıştı. System 360 IBM'i sadece bilgisayar pazarının lideri değil, fiili standardı haline getirdi. 1989'a kadar, yani tam çeyrek yüzyıl boyunca IBM'in toplam gelirinin yarısından fazlası System 360 mimarisi ve onun uzantılarından gelecekti. Watson Jr. babasından devraldığı şirketi babasının hayal bile edemeyeceği bir yüksekliğe taşımıştı. IBM artık sadece bir şirket değil, Amerikan teknoloji gücünün sembolüydü. Pentagon'un bilgisayarları IBM'di. NASA'nın Apollo programının hesaplamaları IBM'de yapılıyordu. Bankaların, hava yollarının, devlet kurumlarının altyapısı IBM üzerine inşa edilmişti. Ancak bu mutlak hakimiyet kendi içinde bir paradoks taşıyordu. IBM o kadar büyük, o kadar güçlü ve o kadar baskın hale gelmişti ki 1969'da ABD Adalet Bakanlığı şirkete tekelcilik davası açtı. Dava tam 13 yıl sürecek ve ancak 1982'de dayanaksız bulunarak düşürülecekti. Ama bu 13 yıl boyunca IBM'in her stratejik kararının üzerinde hukuki bir gölge dolaştı. Şirket rekabeti ezmekle suçlanmamak için yeni ürün lansmanlarını geciktirdi. Fiyatlandırma politikalarını yumuşattı ve inovasyonda gaz pedalından ayağını çekti. Koskoca dev kendi gücünden korkar hale gelmişti. Yıl 1980, yer Florida. Florida'nın nemli sıcağında mütevazi bir laboratuvarda 12 mühendis gizlice bir proje üzerinde çalışıyor. Projenin kod adı Chess, yani satranç. Ama bu satranç tahtası
noktasındaki hamleler IBM'in tarihindeki en ironik zaferi ve en acı yenilgiyi aynı anda getirecek. Ekibin başında IBM'in laboratuvar direktörü William Love var. Love üst yönetime cesur bir teklif sundu. IBM kişisel bilgisayar pazarına girmeli ve bunu IBM'in geleneksel yöntemlerinin tam tersi bir şekilde yapmalı. O dönemde IBM'de yeni bir ürünü piyasaya sürmek 4 ila 5 yıl sürüyordu. Onlarca komite, yüzlerce onay süreci, binlerce sayfalık teknik doküman. Ama kişisel bilgisayar pazarı hızla büyüyordu. Apple II 1977'den beri satılıyor. Commodore ve Tandy gibi markalar evlere giriyordu. Love, IBM'in bu trene yetişebilmesi için radikal bir öneri sundu. Her şeyi dışarıdan hazır parçalar yapacaklardı. Kendi çiplerini tasarlamak yerine Intel'in 8088 işlemcisini kullanacaklar. Kendi işletim sistemlerini yazmak yerine küçük bir yazılım şirketinden hazır sistem alacaklardı. Ve en şok edici karar, tasarımı açık mimari olarak yayınlayacaklardı. Yani devre şemalarını ve kaynak kodlarını herkesin görebileceği şekilde basacaklardı. Bu IBM'in 100 yıllık gizlilik ve kontrol kültürünün tam tersiydi. Bu projede Love'ın yerine Philip Don Estrick getirildi. Estrick sıra dışı bir IBM yöneticisiydi. Hiyerarşiden nefret eden, hızlı kararlar alan bir adamdı. Estrick ve 12 kişilik ekibi Boca Raton'daki laboratuvarda adeta bir startup gibi çalıştı. Anakartın tasarımı 40 günde tamamlandı. 4 ayda çalışan bir prototip ortaya çıktı. IBM tarihinde benzeri görülmemiş bir hızdı bu üretim. İşletim sistemi konusunda ise sahneye 25 yaşında gözlüklü, zayıf bir genç çıktı. Bill Gates. Gates'in Microsoft şirketi o dönemde Basic programlama dili satan küçük bir firmaydı. IBM'in ihtiyaç duyduğu işletim sistemini aslında Microsoft yazmamıştı bile. Gates, Seattle Computer Products adlı küçük bir şirketten QDOS adlı bir işletim sisteminin hakkını $25.000 satın almıştı. Bu sistemi IBM'e uyarladı ve PC-DOS adıyla sundu. Ancak sözleşmedeki kritik detay şuydu. Microsoft, IBM'e bu yazılımı verirken aynı yazılımı başka şirketlere de satma hakkını elinde tuttu. IBM yöneticileri o dönemde kar marjının donanımlı olduğunu düşünüyordu. Yazılım mı? Önemsiz bir ayrıntıydı onlar için. Bu varsayım teknoloji tarihinin en pahalı hatalarından biri olacaktı. Yıl 1981, 12 Ağustos. IBM kişisel bilgisayar kategorisindeki model numarası 5150 olan bilgisayarını basın toplantısıyla dünyaya tanıttı. Fiyatı $1565. İçinde Intel 8088 işlemci, 16 KB RAM ve 2 program var. VisiCalc ve EasyWriter. Ekran ve disk sürücüsü eklendiğinde fiyat $4500 buluyordu. IBM pazarlama stratejisinde alışılmadık bir adım attı. Şirketin kurumsal imajını yumuşatmak için reklamlarda Charlie Chaplin'in küçük serseri karakterini kullandı. Mesaja çıktı. Bu bilgisayar Pentagon için değil, sizin masanız için. Sonuçlar beklentilerin çok ötesine geçti. İlk 4 ayda 65.000 adet satıldı. Noel'e kadar sipariş sayısı 100.000'i aştı. Bir yıl içinde IBM PC için 750'den fazla yazılım programı geliştirildi. PC terimi jenerik bir kavram olarak dile yerleşti. IBM Personal Computer kişisel bilgisayarı bir hobi aracından ciddi bir iş aracına dönüştürmüştü. Şirketler IBM logosunu görünce bu güvenilir bir şey dedi ve kapılarını kişisel bilgisayarlara açtı. Bu IBM marka gücünün zirvesiydi. Ancak zafer içinde yıkım tohumlarını da taşıyordu. Açık mimari kararı IBM PC'yi kullanılamayı çocuk oyuncağı haline getirmişti. Compaq, Dell, Gateway ve onlarca başka şirket IBM'in yayınladığı teknik referansları kullanarak birebir uyumlu bilgisayarlar üretti. IBM uyumlu ya da IBM klonu denen bu makineler IBM'in kendisinden daha ucuza satılıyordu. Çünkü bu klonlar da aynı Intel çipini ve aynı Microsoft işletim sistemini kullanıyordu. Müşteri için IBM PC almakla Compaq almak arasındaki fark sadece kasanın üzerindeki logoydu ve logo farkı için %40, %50 daha fazla ödemeye kimse razı değildi. IBM'in PC pazarındaki payı 1982 ve 83'teki %80 zirvesinden 10 yıl içinde %20'ye düştü. Asıl kazananlar IBM'in önemsiz ayrıntı diye görmezden geldiği iki şirketti. Intel ve Microsoft. Intel her klona çip satıyordu. Microsoft her klona işletim sistemi lisansı veriyordu. IBM kendi yarattığı pazarın kiracısı olmuştu. Ev sahipleri ise Bill Gates'in Microsoft'u ve Andy Grove'un Intel'iydi. Bu arada hazır Intel demişken kanalda çok detaylı bir Intel içeriği mevcut. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. IBM kontrolü geri almak için çeşitli hamleler denedi. 87'de PS2 bilgisayar serisini ve MCA yani Micro Channel Architecture adlı kapalı bir mimariyi piyasaya sürdü. Amaç klon üreticilerini devre dışı bırakmaktı. Ancak pazar artık IBM kurallarını kabul etmiyordu. Klon üreticileri ASA adlı alternatif bir standart geliştirdi ve IBM'in tekel girişimini boşa çıkardı. IBM OS2 işletim sistemiyle Microsoft Windows'a rakip olmaya çalıştı ama o da başarısız oldu. Her hamle geriye doğru bir adımdı. Yıl 1990.
Yer IBM Genel Merkezi. IBM'in üst katlarında panik hakim. Şirket hala dünyanın en büyük bilişim firması ama mainframe denilen ana bilgisayar pazarı hızla küçülüyor. Kişisel bilgisayarlar ve iş istasyonları mainframe'lerin işlerini çok daha ucuza yapabiliyor. IBM'in gelir yapısı 10 yıllardır mainframe satışı ve bakım sözleşmeleri üzerine kuruluydu. Bu zemin artık kayıyordu. Rakamlar çok acımasızdı. 1990'da IBM'in geliri 64 milyar dolar civarındaydı ama kar marjları erimeye başlamıştı. 91'de şirket ilk kez büyük çaplı zarar açıkladı. 92'de zarar 5 milyar dolara, 91'den 94'e kadar da yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri 105 milyar dolardan 32 milyar dolara eridi. IBM, Amerikan sanayisinin en büyük çöküş hikayelerinden birini yazıyordu. Tüm gazeteler IBM ölüyor mu manşetleri atıyordu. Wall Street analistlerinin neredeyse tamamı aynı reçeteyi yazıyordu. Şirketi parçalara ayırın. Mainframe birimi, yazılım birimi, hizmet birimi, PC birimi hepsini ayrı şirketler olarak borsaya açın. AT&T böyle yapmıştı. General Electric'in planları da benzerdi. Parçalanma o dönemin moda yönetim stratejisiydi. IBM'in yönetim kurulu şirketin 80 yıllık tarihinde ilk kez dışarıdan CEO aramaya karar verdi. 1914'ten beri Watson ailesinden ya da şirket içinden gelen liderler IBM'i yönetmişti. Bu gelenek kırılacaktı. Ve seçilen isim teknoloji dünyasını şok etti. Louis Vincent Gernster Jr. Gernster bir mühendis değildi. Bir teknoloji vizyoneri de değildi. Harvard MBA mezunu, McKinsey danışmanı, American Express ve Nabisco'nun eski CEO'suydu. Yani bir kredi kartı ve bir sigara şirketinden geliyordu. IBM'in eski çalışanları ve teknoloji basını bu atamayı neredeyse hakaret olarak algıladı. Yıl 1993. Gernster, CEO koltuğuna oturduğu ilk gün gazetecilerin merakla beklediği büyük vizyon konuşmasını yapmadı. Onun yerine teknoloji tarihinin en ünlü anti-vizyon cümlelerinden birini söyledi. IBM'in şu anda ihtiyacı olan son şey bir vizyondur. Bu, şirketin nabzını tutan bir cerrahın teşhisiydi. IBM ölmek üzereydi ve hastaya uzun vadeli egzersiz programı değil, acil ameliyat lazımdı. Gernster'ın ilk ve en kritik kararı herkesi şaşırttı. IBM parçalanmayacaktı. Yönetim kurulundaki üyeler, Wall Street analistleri, hatta IBM'in kendi üst düzey yöneticilerinin çoğu parçalanmadan yanaydı. Gernster ise tam tersini savundu. Ona göre IBM'in tek gerçek rekabet avantajı bütünlüğüydü. Başka hiçbir şirket aynı anda donanım, yazılım ve hizmet sunabilecek ölçekte değildi. Müşteriler tek tek parça almak istemiyordu. Entegre çözüm istiyordu. Gernster şirketi bir arada tutarak bu avantajı silah olarak kullanacaktı. Ancak bir arada tutmak olduğu gibi bırakmak anlamına gelmiyordu. Gernster IBM'in kültürünü kökünden söktü. Mainframe fiyatlarını %30, %40 civarına düşürdü. On binlerce çalışanı işten çıkardı. Toplam yeniden yapılandırma maliyeti 8,9 milyar doları bulacaktı. Coğrafi bölgelere göre örgütlenmiş yapıyı yıkıp müşteri odaklı global bir organizasyon kurdu. Ve en önemlisi IBM'in geleceğini donanım satışından hizmet satışına kaydırdı. 1996'da IBM Global Services'i kurdu. Bu birim şirketlere bilişim altyapısı kurma, yönetme ve danışmanlık hizmeti veriyordu. Gernster'ın bahsi donanım kar marjlarının düşeceğini ama hizmet ve danışmanlığın asıl altın madeni olacağını öngörüyordu. Aynı dönemde Gernster'ın bir başka hamlesi daha vardı. E-business yani elektronik iş kavramını IBM'in stratejik pusulası haline getirdi. İnternetin sadece web sayfası okumak için olmadığını, tüm iş süreçlerinin ağ üzerinden yürütülebileceğini savundu. IBM 500 milyon dolarlık bir pazarlama kampanyasıyla e-business terimini popülerleştirdi. Bu kampanya IBM'in marka imajını dinozor mainframe şirketinden dijital dönüşümün ortağına taşıdı. Gernster'ın kendi sözleriyle kültür oyunun sadece bir parçası değil, oyunun ta kendisidir. 1993'ten 2002'ye yani Gernster'ın 9 yıllık saltanatı boyunca IBM'in piyasa değeri 29 milyar dolardan 168 milyar dolar çıktı. IBM Global Services 1996'daki 7,4 milyar dolar gelirinden 2001'de 30 milyar dolara kadar çıktı. Yıl 1996, 10 Şubat, yer Pensilvanya. Dünyanın gözleri kongre merkezinin loş ışıklı bir sahnesine çevrilmiş durumda. Bir tarafta tarihin en büyük satranç oyuncusu olarak kabul edilen Garry Kasparov oturuyor. Azerbaycan doğumlu, Sovyet ekolünden yetişmiş, 33 yaşında, FIDE derecesi 2800 ile o dönem için insanlık tarihinin en yüksek puanlı satranç oyuncusu. Diğer tarafta ise koltukta sessizce duran siyah bir kule, Deep Blue. IBM'in inşa ettiği pozisyon analiz edebilen bir süper bilgisayar. İnsan zekasının makineye karşı büyük sınavı başlamak üzere. Deep Blue projesi aslında IBM'in laboratuvarlarından değil, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doğdu. 1985 yılında Tayvanlı doktor öğrencisi Feng-Chung Su, Chip Test adını verdiği bir satranç oynayan bilgisayar çipi geliştirmeye başladı. Su'nun vizyonu basit ama cesurdu. Satrançta insan beynini yenemeyecek kadar hızlı hesaplama yapan özel bir donanım inşa etmek. 1989'da Su ve sınıf arkadaşı Murray Campbell IBM'e transfer oldular. CJ Ten liderliğinde bir ekip kuruldu ve proje Deep Blue adını aldı. Ekibe bir de gerçek bir satranç büyük ustası eklendi.
yendi. Cole Benjamin. Deep Blue'nun açılış kitaplarını ve stratejisini besleyen kişi de o oldu. 1996 Philadelphia maçı 6 oyunluk bir seriydi. İlk oyunda dünya şok oldu. Deep Blue Kasparov'u yendi. Bu bir dünya şampiyonunun turnuva koşullarında bir bilgisayarı kaybettiği ilk oyundu. Ancak Kasparov deneyimli bir savaşçıydı. Makinenin kalıplarını çözdü, stratejisini maç ortasında değiştirdi ve seriyi 4-2 kazandı. Kasparov zafer konuşmasında özgüvenle gülümsedi. Makine güçlü ama yaratıcılıktan yoksun. IBM mühendisleri ise not aldı. Bir yıl süreleri vardı. Yıl 1997. 3 Mayıs. Yer New York. Rövanş maçı. Ama bu sefer sahneye çıkan Deep Blue bir öncekiyle aynı makine değil. IBM mühendisleri Kasparov'un 96'daki oyununu kare kare analiz etmiş, makinenin zayıf noktalarını güçlendirmişti. Deep Blue saniyede 200 milyon pozisyon değerlendirebiliyordu. Maç yine 6 oyun üzerinden oynanacaktı. İlk oyunu Kasparov kazandı ama ikinci oyun satranç tarihinin en tartışmalı anlarından biri oldu. Kritik bir pozisyonda Deep Blue hiçbir insanın ya da bilinen algoritmanın yapmayacağı türden uzun vadeli stratejik bir fedakarlık hamlesi yaptı. Kasparov şaşkınlık içinde kaldı. Oyunu kaybetti. Maçtan sonra gazetecilere makinenin arkasında bir insan elinin olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Bu suçlama hiçbir zaman kanıtlanamadı ama Kasparov'un psikolojisini derinden sarstı. 3. 4. ve 5. oyunlar berabere bitti. Her şey 6. oyuna kalmıştı. 6. ve son oyun. Kasparov alışılmadık bir şekilde savunmacı Caro-Kann açılışını seçti. Normalde agresif Sicilya savunmasını ya da 1'e 5'i tercih eden bir oyuncu için bu savaş ruhunun zayıfladığının işaretiydi. Deep Blue beyazlarla hızlı ve kararlı oynadı. 19. hamlede pozisyon henüz kaybedilmiş sayılmıyordu. Kasparov'un hala oynayabileceği hamleler de vardı. Ama dünya şampiyonu kariyerinde ilk kez teslim bayrağını çekti. Oyun bir saatten kısa sürmüştü. Büyük usta John Fedorovic şaşkınlığını gizleyemedi. Herkes şaşırdı. Çünkü pozisyon kaybedilmiş görünmüyordu. Hepimiz bu pozisyonu denk gelmişizdir ve oynamışızdır. Kasparov ise tek bir cümle söyledi. Savaşma ruhumu kaybettim. Deep Blue seriyi kazandı. Bu bir bilgisayarın resmen dünya satranç şampiyonluğu yendiği ilk maçtı. Dünya basını manşetleri patlattı. Makine insanı yendi. IBM'in hisse senedi o gün yükseldi. Şirket Deep Blue'yu bir halkla ilişkiler zaferine dönüştürdü. Ancak Kasparov'un rövanş talebi de reddedildi. IBM Deep Blue'yu sessizce emekliye ayırdı ve Smithsonian Müzesi'ne gönderdi. Bu karar spekülasyonları da alevlendirdi. IBM hiçbir zaman kaynak kodunu ya da maçın log kayıtlarını kamuoyuyla da paylaşmadı. Fredkin ödülünün 100.000 dolarlık bilgisayar dünya şampiyonluğunu yenerse kısmı Deep Blue ekibine verildi. Peki Deep Blue gerçek bir yapay zeka mıydı? Çoğu uzman ki üreticisi Su da dahil hayır diyordu. Deep Blue öğrenen, uyum sağlayan, yaratıcı düşünen bir sistem değil. Devasa hesaplama gücüyle milyonlarca olasılığı kaba kuvvetle tarayan, önceden programlanmış değerlendirme kurallarına göre hamle seçen bir makine. Ama sembolik anlamı teknik gerçekliğinin çok ötesindeydi. Deep Blue, insanlığın kolektif bilincine bir çivi çaktı. Makineler en azından belirli alanlarda insan zekasını geçebilir. Bu çivi 14 yıl sonra başka bir IBM makinesinin sahneye çıkışıyla daha da derine çakılacaktı. Gerstner, Mart 2002'de CEO koltuğunu Sam Palmisano'ya devretti. Palmisano, IBM'in içinden gelen 30 yılını şirkette geçirmiş bir kariyer adamıydı. Gerstner'ın hizmet odaklı dönüşümünü derinleştirdi ama aynı zamanda tartışmalı bir strateji izledi. Palmisano döneminde IBM kar marjını yüksek tutmak için düşük marjlı işlerden çekilmeye başladı. Bunun en dramatik örneği 2005 yılına geldi. IBM kişisel bilgisayar bölümünü yani PC devrimini başlatan o efsanevi birimi Çinli Lenovo şirketine 1.7 milyar dolara sattı. Bu IBM'in biz artık tüketiciye donanım satan bir şirket değiliz'in manifestosuydu. ThinkPad dizüstü bilgisayarları IBM logosuyla değil Lenovo logosuyla üretilmeye başladı. Don Estridge'in 1981'de Boca Raton'da başlattığı PC macerasının IBM sayfası bir Çin şirketin imzasıyla kapanmıştı. Palmisano'nun IBM'i artık tamamen kurumsal müşterilere odaklanmış, yazılım ve hizmet ağırlıklı bir şirketti. Gelirler istikrarlıydı. Kar marjları yüksekti. Wall Street memnundu. Ancak yüzeyin altında tehlikeli bir dinamik işliyordu. IBM gelirlerini büyütmek yerine hisse geri alımlarıyla hisse başına karı şişiriyordu. Şirket 2000'li yıllar boyunca onlarca milyar dolar değerinde kendi hissesini geri satın aldı. Bu mevcut hissedarları zenginleştiriyordu ama şirketin geleceğine yatırım yapmak yerine bugün rakamlarını güzelleştiriyordu. Palmisano 2015 yılı için hisse başına 20 dolar kar hedefi koyarak bunu bir kurumsal vizyon olarak sundu. Bu hedef mühendislik şirketinin DNA'sını bir finansal mühendislik şirketine dönüştürüyordu. Ve tam bu dönemde bulut bilişim devrimi patladı. Amazon 2006'da Amazon Web Services'i lanse etti. Google ve Microsoft bulut altyapılarını hızla genişletti. IBM ise buluta geçişte geç kaldı. Şirketin hala büyük kurumsal müşterilere yerinde çözüm satma refleksi vardı. Bulut bilişim IBM'in iş modeline doğrudan bir tehdit oluşturuyordu. Çünkü müşteriler artık milyonlarca dolarlık sunucu satın almak yerine ihtiyaçları kadar kapasiteyi buluttan kiralayabiliyordu. IBM'in yıllardır inşa ettiği
ettiği hizmet sözleşmeleri ve bakım gelirleri bulut ekonomisinde anlamsızlaşıyordu. Yıl 2011, 14 Şubat. Amerikalıların oturma odalarında alışılmadık bir gerilim hakim. Milyonlarca kişi televizyon kanalı ABC'de yayınlanan, cevapların sunulduğu, yarışmacıların soruları bulmaya çalıştığı Jeopardy yarışmasını izliyor. Ama bu gece yarışan 3 rakipten biri insan değil. IBM'in Watson adını verdiği süper bilgisayar, programın tarihindeki en başarılı 2 yarışmacıya karşı sahneye çıkmış durumda. 74 maç üst üste kazanarak rekor kıran Ken Jennings bunlardan biri. Bir diğeri de toplam kazancıyla tüm zamanların en çok para kazanan yarışmacısı Brett Rutter. 3 gece süren bu televizyon olayı American Idol'dan sonra o akşamın en çok izlenen ikinci programı olacaktı. Watson'ın Jeopardy performansı Deep Blue'nun satranç zaferinden temelden farklıydı. Deep Blue sayıları ezmişti. Milyonlarca pozisyonu kaba kuvvetle hesaplayan bir makineydi. Watson ise dil anlıyordu. Yarışma formatı cevapları soru olarak vermeyi gerektiren karmaşık ipuçlarını, kelime oyunlarını, kültürel göndermeleri ve çift anlamlı ifadeleri çözmeyi zorunlu kılıyordu. Watson bu ipuçlarını doğal dil işlemiyle ayrıştırıyor, milyonlarca metin kaynağını tarayarak olası cevapları değerlendiriyor ve en yüksek güven skoruna göre cevabı seçiyordu. 3 gecenin sonunda Watson $77.147 kazanarak rakiplerini ezdi. Ken Jennings $24.000, Brett Rutter $21.600'da kaldı. Ancak IBM için Watson bir televizyon şovu değil, şirketin geleceğiydi. Jeopardy zaferinin ertesi günü IBM bir reklam yayınladı. Watson'ın yeteneklerini sağlık, finans, hukuk ve akademiye uygulamanın yollarını araştırıyoruz. Şirket içi raporlar Watson'ı bilmenin geleceği olarak tanımlıyordu. IBM, Watson'ı her derde deva bir yapay zeka çözüm olarak pazarlamaya hazırlanıyordu ve hedeflerinin başında $200 milyar potansiyel pazar büyüklüğüne sahip olduğu tahmin edilen sağlık sektörü vardı. IBM'in CEO koltuğunda artık yeni bir isim oturuyordu. Ginni Rometty. 2012 yılında Palmisano'dan devraldığı IBM görünüşte sağlam bir şirketti. $104 milyar yıllık gelir, yüksek kar marjları, Wall Street'in gözbebeği. 2015 yılında Watson Health resmi olarak lanse edildiğinde IBM'in vaadi nefes kesiciydi. Watson, kanser tedavisinde doktorlara yol gösterecek, ilaç keşfini hızlandıracak, hastaları klinik deneylerle eşleştirecekti. Yılda 18 milyon yeni kanser vakası teşhis edilen bir dünyada onkologlar devasa tıp literatürünün yük altında eziliyordu. Watson, saniyeler içinde kanıta dayalı tedavi planları önerecekti. Bu vizyonu hayata geçirmek için IBM yaklaşık $4 milyar değerinde bir satın alma çılgınlığına girdi. Merck Healthcare, Vital, Explorisys ve en büyüğü $2.6 milyar satın alınan sağlık verisi devi Trivium Health Analytics. Ortaklıklar listesi göz kamaştırıcıydı. Apple, elektronik sağlık kaydı devi Epic, Johnson Johnson, Medtronic, Teva, Novo Nordisk, CVS. Watson Health bünyesinde 7.000 kişi çalışıyordu. Her şey muhteşem gözüküyordu ama kağıt üstünde. Yıl 2013, yer New York. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi. Watson'ın en prestijli ortaklığı burada başladı. Dünyanın en saygın kanser merkezlerinden biri olan Memorial Sloan, Watson Onkoloji Projesi'nin eğitim üssü olacaktı. MSK onkologları Watson'ı klinik kılavuzlardan, araştırma makaleleri ve tedavi protokolleriyle besleyecek, Watson bu verileri işleyecek, doktorlara tedavi önerileri sunacaktı. Ancak sorunlar en başından itibaren belirmeye başladı. Watson'ın eğitimi gerçek hasta verileri yerine MSK onkologlarının oluşturduğu hipotetik yani kurgusal vakalar üzerinden yapılıyordu. Bu vakaların gerçek dünyanın karmaşıklığını yansıtmadığı çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Watson farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerine, ilaç erişim farklılıklarına, kültürel tıp uygulamalarına uyum sağlayamıyordu. Hindistan'daki bir hastanede mevcut olmayan bir ilacı öneriyor, Güney Kore'deki bir klinikte geçerli olmayan bir protokolü zorluyordu. İddialara göre Watson onkolojinin en dramatik başarısızlığı Houston'daki MD Anderson Kanser Merkezi'nde yaşandı. MD Anderson, Watson'ı uzman onkoloji danışmanı adıyla hasta başında bir teşhis aracı olarak kullanmak istedi. Sistem hasta kayıtlarını, bilimsel literatürü ve doktor notlarını tarayarak gerçek zamanlı tedavi önerileri sunacaktı. Sorun şuydu: Watson doktor notlarını okuyamıyordu. Bilimsel literatürü taramakta iyiydi ama bu büyük ölçekli tartışmaları karşısındaki spesifik bireyin durumuna uygulayamıyordu. 2017 yılında MD Anderson projeyi sessizce rafa kaldırdı ve tam bu haberin yayılmaya başladığı anlarda CEO'ları Ginni Rometty, sağlık teknolojilerinin en büyük konferanslarından biri olan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Derneği'nde sahneye çıktı. Watson Health'in geleceğini anlatıyordu. O dönemle ilgili rivayetlere göre Rometty konuşurken
salondaki akıllı telefonlar MD Anderson'ın IBM ile yollarını ayırdığı haberini bildiren titreşimler alıyordu. Watson'ın temel sorunu neydi? Basitçe söylemek gerekirse Watson gerçek bir yapay zeka değildi. Jeopardy'de gösterdiği beceri, doğal dil işleme ve bilgi madenciliği üzerine kuruluydu. Öğrenen, deneyimlerinden sonuç çıkaran, yaratıcı düşünen bir sistem değildi. Yapılandırılmış bilgi veri tabanlarında harika işler çıkarıyordu ama sağlık sektöründeki veriler yapılandırılmamıştı. Farklı hastaneler farklı elektronik kayıt sistemleri kullanıyordu. Veri formatları uyumsuzdu, hasta bilgileri eksik veya tutarsızdı. Watson bu kaotik gerçek dünya verisiyle başa çıkamadı. Daha da önemlisi IBM Watson'ın yeteneklerini aşırı pazarlamıştı. Kanseri tedavi edecek vaadi bir yapay zeka sistemi için değil, belki bir sonraki teknoloji için bile iddialıydı. Sağlık sektörünün düzenleyici gereklilikleri, gizlilik endişeleri ve doktorların teknolojiye direnci IBM'in hesaba katmadığı devasa engellerdi. Watson Health'in düşüşü IBM'in finansal tablolarına acı bir şekilde yansıdı. Rometty döneminde IBM'in yıllık geliri 2012'deki 104 milyar dolardan 2019'da 77 milyar dolara eridi. IBM, Watson Health'in veri ve analitik varlıklarını özel sermaye şirketi Francisco Partners'a sattığını açıkladı. Satış fiyatı raporlara göre 1 milyar doların azıcık üstünde. IBM'in bu projeye akıttığı 4 milyar dolarlık yatırım düşünüldüğünde bu tasfiye fiyatı. Watson Health, IBM tarihinin en pahalı yapay zeka hayal kırıklıklarından biri olarak tarih olmuştu. Ancak Rometty döneminin yalnızca bir başarısızlık hikayesi olarak anlatılması adaletsizlik. Çünkü tam da Watson Health çökerken şirketin bulut ve bilişsel yazılım bölümünü yöneten 30 yılını IBM'de geçirmiş bir mühendis sessiz bir devrime hazırlanıyordu. Yıl 2018, 28 Ekim. Teknoloji dünyası bir pazar sabahına şok haberiyle uyandı. IBM açık kaynak yazılım devi Red Hat'i 34 milyar dolara satın aldı. Bu IBM'in 107 yıllık tarihindeki en büyük satın alım, yazılım sektörünün ise o güne kadarki en büyük satın alımıydı. Red Hat, Linux işletim sistemi üzerine kurulu açık kaynak teknolojilerinde dünya lideriydi. Şirketin OpenShift adlı konteyner platformu, kurumsal bulut bilişimin bel kemiği haline gelmeye başlamıştı. Anlaşmanın ardındaki beyin Arvind Krishna'ydı. Anlatılara göre Krishna, hibrit bulutun IBM'in geleceğe açılan tek kapısı olduğunu inanıyor ve bu vizyonu CEO Rometty'ye ve yönetim kuruluna bizzat sunarak onaylarını alıyordu. Krishna'nın tezi şuydu: dünya şirketlerinin iş yüklerinin %80'inden fazlası henüz buluta taşınmamıştı. Bu şirketler Amazon veya Google'ın kamuya açık bulutlarına tamamen geçemiyordu. Çünkü düzenleyici gereklilikler, güvenlik kaygıları ve mevcut altyapı yatırımları buna izin vermiyordu. Bu şirketlerin ihtiyacı kendi sunucuları ile bulut arasında köprü kuran hibrit bulut çözümleriydi. Red Hat'in Linux ve OpenShift platformu bu köprüyü inşa edebilecek tek teknolojiydi. Satın alma Temmuz 2019'da tamamlandığında Red Hat'in yıllık geliri 3.4 milyar dolardı ve yıldan yıla %15 büyüyordu. IBM, Red Hat'i bağımsız bir yan kuruluş olarak koruyacağına, açık kaynak felsefesine dokunmayacağına söz verdi. Yıl 2020, 6 Nisan. Dünya Covid-19 pandemisinin kıskacındayken IBM'de sessiz bir devir teslimi yaşandı. Ginni Rometty 8 yıllık CEO koltuğunu Arvind Krishna'ya bıraktı. Krishna ilk gününde çalışanlarına yazdığı LinkedIn mesajında IBM'in yeni rotasını çizdi. Hibrit bulut ve yapay zeka müşterilerimizi dönüştüren iki baskın güçtür ve tüm şirketin fanatik odağı bu olmalıdır. IBM mainframe'de, hizmetlerde ve ara yazılımlarda kalıcı platformları inşa etti. Şimdi hibrit bulutta 4. platformu inşa etme zamanı. Krishna'nın IBM'i Rometty döneminin dağınık stratejisinden radikal bir şekilde farklıydı. Watson markası artık sağlık sektöründeki başarısızlıklarla değil, bulut tabanlı yapay zeka hizmetleriyle özdeşleştirilecekti. IBM'in tüm yazılım portföyü Red Hat OpenShift üzerinde çalışacak şekilde yeniden yapılandırıldı. CloudPax adıyla önceden entegre çözümler piyasaya sürüldü. Red Hat'in çeyreklik geliri IBM çatısı altındaki ilk tam yılında 1 milyar doları aştı. Ancak Krishna'nın önünde devasa bir miras sorunu vardı. Palmisano ve Rometty dönemlerinden kalan düşük marjlı, modası geçmiş altyapı hizmetleri birimi. Bu birim IBM gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu ama şirketi geriye çekiyordu. Krishna, Kasım 2021'de cesur bir hamle yaptı. Bu birimi Kyndryl adıyla ayrı bir şirket olarak borsaya çıkardı. IBM bir gecede yaklaşık 19 milyar dolarlık geliri ve 90 bin çalışanın defterlerinden sildi. Gelir tablosu küçüldü ama kalan IBM çok daha çevik, yazılım ağırlıklı ve yüksek marjlı bir şirkete dönüştü. Yıl 2023. Yer Thomas Watson Araştırma Merkezi. Adı Watson olan bir yapay zeka projesi yıkıntılarının arasından doğan IBM, şimdi ironik bir şekilde yine Watson'ın adını taşıyan bu binada geleceğini yeniden yazıyor. Arvind Krishna'nın CEO koltuğuna oturmasının üzerinden 3 yıl geçmişti. Watson Health'ın enkazı temizlenmiş, Kyndryl ayrılığıyla düşük marjlı yükler sırttan atılmıştı. Şimdi masada 2 kart vardı: yapay zeka ve kuantum bilişim. Yapay zeka cephesinde IBM, Watson markasının hayaletinden kurtulmak için yepyeni bir platform inşa etti: Watson X.
X. Ancak bu sefer strateji kökten farklıydı. Watson Health döneminin her derde deva yaklaşımı terk edilmişti. Watson X 3 bileşenden oluşuyordu. Watson X AI yani modelleri eğitmek ve dağıtmak için kuruldu. Watson X Data kurumsal veriyi yapay zekaya hazırlamak için yapıldı ve Watson X Governance yani yapay zeka çıktılarını denetlemek ve düzenlemeleri uyumlu hale sağlamak için getirildi. IBM'in bu sefer hedefi tüketiciler değil, bankalar, hastaneler, hükümetler ve enerji şirketleri gibi düzenlemelerin ağır olduğu kurumsal müşterilerdi. Ve belki de en dikkat çekici hamle şuydu. IBM kendi geliştirdiği Granite yapay zeka modelini açık kaynak lisansıyla ücretsiz olarak yayınladı. Rakipler dev ve pahalı modelleri inşa ederken IBM küçük, verimli, amaca yönelik modeller üretip bunları bedavaya dağıtıyordu. Strateji açıktı. Modeli ver, platformu sat. Yani jileti ver, tıraş makinesini sat. Bu yaklaşım işe yaradı. IBM'in üretken yapay zeka iş hacmi Watson X'in lansmanından itibaren hızla büyüdü. 2024 sonunda 5 milyar dolar aştı. 2025'in ilk çeyreğinde 6 milyar dolar ulaştı. 3. çeyrekte ise 9,5 milyar doları geçti. OpenShift'in yıllık tekrarlayan geliri %30'un üzerinde büyüyordu. Red Hat satın alımının meyvesi artık olgunlaşıyordu. Ancak IBM'in uzun vadeli asıl hedefi kuantum bilişimdi ve bu sefer hikaye çok farklı yazılıyordu. IBM, kuantum bilişiminde dünyada halka açık bulut erişimi sunan ilk şirket olmuş ve 2016'dan bu yana sistematik bir yol haritası izliyordu. 2023 yılında IBM Quantum Heron işlemcisini duyurdu. 133 qubit kapasiteli, önceki nesillere kıyasla 5 kat daha düşük hata oranına sahip bir çip. Ardından IBM Quantum System 2 geldi. Birden fazla işlemciyi modüler olarak birbirine bağlayabilen, otobüs boyutundaki kriyosatların içinde mutlak sıfırın %1'i sıcaklıkta çalışan bir mimari. 2025'in sonlarında Nightwalk işlemcisini tanıttılar. 120 qubit kare kafes yapısına düzenlenmiş, önceki nesle göre %20 daha fazla bağlayıcılığa sahip. %30 daha karmaşık devreleri çalıştırabilen bir çip. Aynı dönemde deneysel Loon işlemcisi hata toleranslı kuantum bilişim için gereken tüm temel donanım bileşenlerini ilk kez tek bir çipte bir araya getirdi. IBM'in yol haritası artık netti. 2026 sonuna kadar kuantum avantajı yani kuantum bilgisayarın klasik yöntemlerden kanıtlanabilir şekilde üstün olduğu noktaların gösterilmesi, 2029'a kadar ise Starling Code adlı yaklaşık 200 mantıksal qubit ve 10.000 fiziksel qubitten oluşan 100 milyon kuantum kapısı çalıştırabilen büyük ölçekli hata toleranslı kuantum bilgisayarın teslim edilmesi. Yıl 2026. Yer IBM Genel Merkezi. Bugün IBM 115 yaşında. IBM'in hikayesi teknolojinin tek başına yeterli olmadığının kanıtı. Delikli kartlar, ana bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlar, yapay zeka, kuantum. Teknoloji icat etmek yetmez. Onu doğru zamanda, doğru stratejiye dönüştürmek gerekir. Aksi takdirde tarih sizi kendi icadınızın kurbanı yapar. IBM bunu en acı şekilde PC devriminde en pahalı şekilde Watson Health'te öğrendi. Ama aynı IBM krizlerin ortasına yatırım yaparak, rakipleri korkarken risk alarak 115 yılda dünya üzerinde hala ayakta kalmayı başaran nadir organizasyonlardan biri olmaya devam ediyor. Ben Arman Acar. Bu saniyeye kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesine çok etkili. Eğer ekibi de desteklemek isterseniz katıl butonuyla abone olabilir ya da süper chat yollayabilirsiniz. Buraya da 2 tane video bırakıyorum. Bunlar da sizin ilginizi çekebilir. Görüşmek üzere.